Merhabalar, ben avukat Ergin Çeliksoy. Hem Amerika'da hem de İngiltere'de lisanslı göçmenlik avukatıyım. Bu videoda İngiltere'deki Global Talent Vizesi ile ilgili video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda Global Talent Vizesi ile ilgili ofisimize yönlendirilen ve benim de ilginç bulduğum 10 tane soruyu cevaplamıştım. Bu videoda yine 10 tane ilginç bulduğum soruyu derledim ve bunları sizler için cevaplıyorum. Bu videolar umarım faydalı oluyordur. Eğer Global Talent Vizesi'ni araştırıyorsanız, Global Talent Vizesi'ne başvurmayı düşünüyorsanız veya bu vize için aranan kriterler size uygun olup olmadığını merak ediyorsanız bu video sizin için faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. Ergül Bey selamlar. İlk sorumuz Global Talent Vizesi için endorsement başvurusu nasıl yapılır? Global Talent vizesinde ilk aşama olan endorsement başvurusu sürecin en kritik adım olarak değerlendirebiliriz biz bu aşamayı. Endorsement başvurusu ile temelde siz alanınızda niçin exceptional talent yani olağanüstü yetenek veya exceptional promise yani olağanüstü potansiyel sahip olduğunuzu iddia ediyorsunuz başvurunuzda. Bu bununla ilgili tamamen. Başvuruyu tamamen online olarak Home Office'in web sitesi üzerinden yapıyorsunuz. Başvurunuzu gönderdikten sonra Home Office sizin alanınızdaki ilgili onay kurumuna yani endorsing body'ye sizin bu endorsement başvurunuzu iletiyor. Başvuru formunu doldururken hangi alandan yani akademi mi, sanat mı yoksa dijital teknoloji alanından mı başvuru yapıyorsunuz? Bunu belirtmeniz gerekiyor. Ayrıca başvurunuzda hangi kategoriden yani exceptional talent üzerinden mi yoksa exceptional promise üzerinden mi başvurduğunuzu da ayrıca belirtmeniz gerekiyor. Online başvurunun formunu doldurduktan sonra başvurunuzu destekleyecek belgeleri de ayrıca yine göndermeniz gerekiyor. Endorsement için hangi belgelerin gerekli olduğu alandan alana ve başvuru yaptığınız kategoriye göre değişmekte. Ama özellikle destekleyici belgelerinize ek olarak niçin Global Talent vizesinin şartlarını sağladığınıza dair bir cover letter'ı da başvuru belgelerinizle birlikte göndermekte fayda var. Başvuru ücretini ödedikten sonra dosyanız seçtiğiniz alanla ilgili onay kurumuna gönderilecek ve incelenecek. Onay kurumu da genellikle size 8 hafta içerisinde başvurunuzu inceleyip dönüş yapacak. Global Talent Vizesi'nde başvuru dosyamı nasıl daha güçlü hale getirebilirim? Global Talent vizesine başvururken başvurunuzu daha güçlü hale getirecek birçok nokta bulunmakta. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek gerekirse bence en önemlisi başvuru dosyanızı bir hikaye anlatıcısı gibi düşünmek. Yani başvurunuza ekleyeceğiniz her bir argüman, her bir belge sizin neden olağanüstü olduğunuzun bir kanıtı niteliğinde olmalı. Daha açık ifade etmek gerekirse CV'nizde yazan şeyleri olduğu gibi yansıtmaktan ziyade bu materyalleri bir bütünün parçası olarak sunmak gerekiyor. Ayrıca başvurunuzu güçlendirmek için başarılarınızı somut verilerle desteklemek de oldukça önemli. Örneğin birçok projede yer aldım demek yerine liderlik ettiğim bir proje şirketin gelirini %30 arttırdı ve uluslararası bir ödül kazandı gibi net ifadeler kullanmak çok daha etkili oluyor. Kanıt olarak sunduğunuz her bir belgenin onay kurumunun kriterleriyle doğrudan ilişkili olduğundan da ayrıca emin olmalısınız. Ayrıca kişisel beyanınız yani personal statement'ınızda sadece geçmiş başarılarınızı değil aynı zamanda İngiltere'ye nasıl katkı sunacağınızı da net bir şekilde anlatmanız gerekir. Vizyonunuzu, hedeflerinizi ve neden İngiltere'nin sizin için en doğru yer olduğunu vurgulamak ayrıca önemli. Benzer şekilde referans mektuplarınızın da bu hikayeyi destekler nitelikte ve alanında saygın kişilerden gelmesi dosyanızı bir üst noktaya taşıyacaktır. Global Talent Vizesi için referans mektuplarını kimlerden almalıyım? Global Talent vize başvurularında referans mektupları oldukça önemli bildiğiniz gibi. Bu mektupları alanınızda tanınmış, saygın ve sizin çalışmalarınızı yakından bilen kişilerden almalısınız. Bu kişiler sizin yeteneğinizi, potansiyelinizi ve alanınıza yaptığınız katkıyı objektif bir şekilde değerlendirebilecek pozisyonda olmalı. Örneğin eski bir yöneticiniz, birlikte çalıştığınız bir proje lideri, üniversitedeki profesörünüz veya supervisor'ınız ya da sektörde iyi bilinen bir uzman referans mektubunu verecek kişi olabilir. Referans mektubunu verecek kişi İngiltere'de saygın bir kurumda çalışıyor olmalı. Ayrıca referans mektubu sizinle ilgili genel ifadeler yerine spesifik başarılarınıza, yeteneklerinize ve niçin Global Talent olmayı hak ettiğinize dair somut örnekler içermeli. Spesifik olarak niçin olağanüstü yetenek sahibi veya olağanüstü potansiyel sahibisiniz buna ilişkin detaylar barındırmalı. Henüz çok tanınmış değilim ama büyük bir potansiyele sahibim. Global Talent Vizesi Exceptional Promise kategorisi için şansımı nasıl artırabilirim? Global Talent vizesine Exceptional Talent yani olağanüstü potansiyel kategorisi üzerinden başvuru yapacak kişiler başvurularını çeşitli şekilde daha güçlü hale getirebilirler. İlk olarak bilinmesi gereken şey Global Talent vizesi kariyerinin başında olup büyük işleri yapma potansiyeli taşıyan kişiler için de uygun. Yani bu vizeye başvurmak için illa da alanınızın en üst noktasına ulaşmış olmanız veya uluslararası şekilde tanınıyor olmanız gerekmiyor. Exceptional Promise üzerinden yapılacak
yapılacak başvurularda onay almak için odaklanmanız gereken şey potansiyel kelimesi. Henüz uluslararası ödülleriniz olmayabilir ama yer aldığınız bir projeyi, yaptığınız katkıyı, geliştirdiğiniz bir uygulamayı veya yazdığınız ve dikkat çeken bir makaleyi başvurunuzda detaylı şekilde gösterebilirsiniz. Ayrıca başvurunuza ekleyeceğiniz referans mektubu da yine kritik rol oynamakta. Sizin potansiyelinize inanan, alanınızdaki tecrübeli ve saygın kişilerden alacağınız referans mektubu başvurunuzu çok daha güçlü hale getirecektir. Referans mektubunda sizin alanınıza özellikle ileride ne gibi katkılar yapacağınızın ve nasıl ileride lider olma potansiyelinizin olduğunun altı özellikle çizilmeli. Özetle henüz kariyerinin başında olan kişiler Global Talent vize başvurularında bugüne kadar olan başarılarına ve çalışmalarına ek olarak özellikle gelecekte ne gibi vizyonları var ve geleceğe yönelik potansiyellerini yine başvurularında oldukça güçlü şekilde göstermeleri gerekiyor. İki farklı alanda, örneğin hem dijital teknoloji hem de sanat alanında yeteneğim varsa her iki alandan da Global Talent vizesi başvurusunda bulunabilir miyim? Global Talent vize başvurularında bu çok sık karşılaştığımız bir durum. Bir kişinin birden fazla alanda yetenek ve başarı sahibi olması. Örneğin birden fazla akademik alanda önemli çalışmalar olan kişiler olabiliyor ya da hem dijital teknoloji hem de sanat alanında oldukça önemli başarılar olan kişiler yine Global Talent vizesine başvurmayı isteyebiliyor. Bu durumda genelde bana şu soruluyor: aynı başvuruda her iki alanda da başarılarımı kullanmam mümkün mü? Ama maalesef bu pek mümkün değil. Çünkü aynı başvuruda, tek bir başvuruda birden fazla alana aynı anda başvuru yapılamıyor. Bu nedenle başvuru yaparken yeteneklerinizi en iyi temsil ettiğini düşündüğünüz ve kanıtlarınızın en güçlü olduğu tek bir alanı seçmek daha mantıklı. Bu seçim yaparken hangi alanda daha güçlü olduğunuzu ve başarılarınızın daha net şekilde belgeleyebileceğinizi düşünmekte fayda var. Başvurunuzu en güçlü olduğunuz alandan yaparak onay şansınızı en üst düzeye çıkarmanız en mantıklı strateji olacaktır. Vizeyi aldıktan sonra ise sahip olduğunuz esneklik sayesinde diğer alandaki yeteneklerinizi de yine İngiltere'de sergilemeye devam edebilirsiniz. Ama özetle tek bir başvuruda birden fazla alanda maalesef başvuru yapamıyorsunuz ve en güçlü olduğunuz alanı seçerek bunun üzerinden bir başvuru gerçekleştirmenizde daha büyük yarar var. Global Talent vizesi için dijital teknoloji alanında hangi profiller daha çok ilgi görüyor? Global Talent vizesine dijital teknoloji alanında çok sayıda başvuru yapılmakta. Dijital teknoloji alanını denetleyen Technation özellikle ürün odaklı teknoloji şirketlerinde çalışan veya bu tür şirketler kuran yeteneklere büyük önem veriyor. Sadece kodlama becerisi değil, aynı zamanda ticari zeka ve ürün geliştirme vizyonu da aranan özellikler arasında. Aranan profiller arasında ise deneyimli back-end, front-end mühendisleri, mobil uygulama geliştiricileri, siber güvenlik uzmanları ve özellikle yapay zeka, machine learning ve veri bilimi alanındaki uzmanlar öne çıkmakta. Ayrıca kullanıcı deneyimi tasarımı, ürün yönetimi ve dijital pazarlama gibi teknik olmayan ama teknoloji ekosisteminin büyümesi için önemli olan rollerdeki deneyimli profesyoneller de yine bu alanda öne çıkmakta. Özellikle bir teknoloji şirketinin büyümesine doğrudan katkı sağlamış, yenilikçi projelere liderlik etmiş ve önemli teknik başarılar elde etmişseniz profiliniz Global Talent vizesi için oldukça uygun olabilir. Bir teknoloji girişimcisi için Global Talent vizesi mi yoksa Innovator Founder vizesi mi daha avantajlı? Teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimciler için hem Global Talent vizesi hem de Innovator Founder vizesi bir seçenek olarak değerlendirilmekte. Bu iki vizeden hangisinin daha avantajlı olacağı vize başvurusu yapacak olan girişimcinin durumuna bağlı olarak değişmekte. Innovator Founder vizesi tamamen yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir iş fikrine sahip olan ve bu fikri hayata geçirmek isteyen girişimciler için uygun bir seçenek. Innovator Founder vizesi doğrudan sizin iş fikrinize bağlı ve iş planınızın detaylı bir şekilde incelenmesini gerektiriyor. Global Talent vizesi ise iş fikrinize bağlı değil de doğrudan sizin kişisel yeteneklerinize ve geçmiş başarılarınıza odaklanmakta. Eğer teknoloji alanında kanıtlanmış bir başarı geçmişiniz, liderlik deneyiminiz veya tanınmış bir uzmanlığınız varsa Global Talent vizesi çok daha uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü bu vizeyle geldikten sonra ister kendi şirketinizi kurar, ister başka bir şirkette çalışır, isterseniz de danışmanlık yapabilirsiniz. Innovator Founder vizesi ise sizi doğrudan kendi iş fikrinizi hayata geçirmeye yönlendirmekte. Özellikle eğer kendi profiliniz güçlüyse Global Talent vizesi, iş fikriniz güçlüyse Innovator Founder vizesi daha mantıklı olacaktır.
Global Talent vizesine sanat alanında başvururken uluslararası tanınırlık nasıl kanıtlanır? Global Talent vizesine sanat alanında yapılan başvurularda alanınızdaki uluslararası tanınırlığı somut kanıtlarla göstermek gerekiyor. Bunun en yaygın yollarından biri gazete, dergi, televizyon gibi önemli uluslararası medya kuruluşlarında hakkınızda veya eserleriniz hakkında çıkmış haber veya söyleşi yazılarını başvurunuza eklemek olabilir. Bu yayınların sadece isminizin geçtiği listeler değil de doğrudan sizin çalışmalarınıza konu alan içerikler olması önemli. Buna ek olarak uluslararası düzeyde prestijli ödül kazanmış olmak veya bu ödüllere aday gösterilmiş olmak da yine güçlü birer kanıt olarak başvurunuza eklenebilir. Ayrıca farklı ülkelerde eserlerinizi sergilemiş, sergi veya gösteri yapmış olmak ya da önemli festivallere davet edilmiş olmanız da uluslararası tanınırlığınızı yine destekleyecektir. Kısacası kendi ülkenizin dışına taşan ve uluslararası sanat çevrelerince bir etki yarattığınızı gösteren her türlü belge bu kriteri karşılamaya yardımcı olacaktır. Global Talent vizesine bir ekip olarak, örneğin bir startup kurucu ekibi olarak başvurabilir miyiz? Global Talent vizesine bir ekip olarak başvurmak maalesef mümkün değil. Bu vize bireysel bir vize türü. Yani her bir kişi kendi yetenekleri ve başarıları üzerinden ayrı ayrı değerlendiriliyor. Bu nedenle de bir ekip veya bir grup olarak tek bir başvuru göndermek mümkün değil. Ancak bir startup'ın kurucu ekibinde yer alan her bir üye eğer kendi bireysel başarıları ve uzmanlıkları Global Talent kriterlerini karşılıyorsa ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Örneğin bir teknoloji girişiminde Chief Technology Officer teknik başarılarıyla, Chief Executive Officer ise ticari zekası ve sektördeki liderliğiyle dijital teknoloji kategorisinden ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Her iki kurucunun da kendi başvuru dosyasında bireysel olarak olağanüstü yetenek veya olağanüstü potansiyel sahibi olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Eğer bu şekilde bireysel olarak Global Talent vizesi için aranan kriterler sağlanıyorsa bir startup'ın kurucu ekibindeki herkes kendi bireysel başvurusunu yapabilir. Global Talent unvanı, İngiltere'de iş başvurularında veya yatırımcılarla görüşme gibi durumlarda somut bir avantaj sağlar mı? İngiltere'de Global Talent vizesi sadece bir vizeden ibaret değil bence. Çünkü bu vize size büyük bir prestij de sağlıyor. Diyelim ki bir iş görüşmesine gittiniz. Şirket size bayıldı ama sponsorluk süreci çok masraflı olduğu için sizi işe almaya sıcak bakmıyor. Siz tam o esnada bombayı patlatıyorsunuz. Sponsorluğa gerek yok. Benim Global Talent'ım var diyorsunuz. Böylece önünüzden büyük bir engel kalkmış oluyor. Ayrıca Global Talent vizesi karşı tarafa çok büyük bir güven verir. Düşünsenize siz İngiltere tarafından kendi alanınızın en iyilerinden olduğunuz yönünde bir onay almışsınız. Yani CV'nize baktıklarında sadece tecrübelerinizi değil, devlet onaylı bir yetenek olduğunuzu da görüyorlar. Bu da haliyle sizi anında bir adım öne taşıyor. Benzer şekilde bir yatırımcıya sunum yapacaksınız diyelim. Adamın aklındaki ilk soru şu: bu kişiye güvenebilir miyim? İşinin başında duracak mı? Sizin verdiğiniz, yani sizin vizeniz de o soruya daha siz ağzınızı açmadan şu cevabı veriyor: ben buradayım, kalıcıyım ve en iyiler arasından seçildim diyorsunuz. Kısacası Global Talent sadece bir vize değil, aynı zamanda bir güven, prestij ve özgürlük paketi diyebilirim. Bu nedenle de bu vizenin şartlarını sağladığını düşünen herkes ilk olarak Global Talent vizesini değerlendirmeli bence. Bu videoda da Global Talent vizesi ile ilgili yine merak edilen ve sizler tarafından ofisimize yöneltilen 10 tane soruyu cevapladım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer siz Global Talent vizesini merak ediyorsanız, bu vizenin sizin için uygun olup olmadığını araştırıyorsanız veya vize kriterlerinin tam olarak neler olduğu sizin için net değilse yahut da başvurmayı düşünüyorsanız bu vizeye, bize güncel ve detaylı bir CV'nizi gönderebilirsiniz. E-mail olarak CV'yi gönderdikten sonra biz CV'niz üzerinden bu vize için aranan kriterleri sizin açınızdan değerlendiriyoruz ve eğer Global Talent vizesine uygun olduğunuzu düşünürsek sizinle bir video görüşmesi yapıyoruz. Bu görüşmede bu vizenin kriterlerini birlikte değerlendiriyoruz. Vize başvuru sürecini size detaylı şekilde anlatıyoruz ve eğer şartlarınız uygunsa ve bizimle çalışmak isterseniz sürecin en başından en sonuna kadar size hukuki danışmanlık vererek Global Talent vizesiyle İngiltere'ye gelmenizde yardımcı oluyoruz. Eğer dediğim gibi bu vizeyi merak ediyorsanız ve bu vizeye başvurmayı düşünüyorsanız bize sadece güncel ve detaylı bir CV'nizi göndermeniz yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.